Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Şöyle içi peynir dolgulu, şekli şahane bir börek, arkadan da burma baklava olsa çıtır çıtır. Ama aynı hamurdan olsa bayramlık şöyle sabah kahvaltısında ve akşama kadar doya doya yiyeceğiniz ufak ölçülerde hemen bir ailenin tüketebileceği gibi ölçülerde baklava ve börek hazırlayacağız. Aynı hamurdan hazırlayacağız. Hemen tarifime geçiyorum. Hamurla başlayalım. Lezzetli, kızarılabilen, böyle çıtır çıtır olan ama aynı zamanda da sert olmayan bir hamur yoğuracağız. Öncelikle bir tane yumurtayı ve yarım bardak yoğurdu kabıma aldım. Yarım çay bardağı süt ve yarım çay bardağı sıvı yağ ile birlikte 1,5 çay bardağı da su ilave ettim. Öncelikle sıvı malzemeleri karıştıracağım. Unu azar azar ilave edeceğim. İçine şöyle bir yarım paket kadar kabartma tozu koyuyoruz. Çünkü bir paket kabartma tozu koyduğunuz zaman baklavanız gittikçe daha çabuk yumuşayacaktır. Mesela ertesi güne kaldığı zaman baklava yumuşamaya başlar. O yüzden kabartma tozuna biraz cimri davranın. 2 yemek kaşığı kadar kıtırlık vermesi için sirke, elma ya da üzüm kullanabilirsiniz. Yaklaşık olarak 4,5 su bardağı da un ekledim. Mutlaka dikkatli ekleyin. Videodaki kıvama bakın ve protein oranı yüksek. Yani 11,5'un üzerinde olan unları tercih edin. Genelde soruyorsunuz hangi marka un alalım diye. Ben burada safir un kullandım. Hekimoğulları'nın safir unu ya da Söke'nin mavi paketi ya da Ülker'in bizim ununu kullanabilirsiniz. Bunlar protein oranı yüksek unlardır. Hamurun kıvamı tam da böyle olmalı. Gördüğünüz gibi içine 100 gram kadar da tereyağı ilave ettim. Resmen bu böyle bir lezzet bombası gibi yapıyor. Ağzınızda dağılıp gidiyor hamur. Ben oklavama göre büyük hazırladım. Sizler dilerseniz daha küçük bezelerde hazırlayabilirsiniz. Mutfak terazisi olanlar için 135 gramlık 9 tane beze çıktı. Üzerine örteceğim. Biliyorsunuz hamuru daha henüz hiç dinlendirmedim. Beze halinde 45 dakika boyunca dinlendireceğim. 45 dakikanın sonunda un ve nişastayı karıştırdım. Açmak için bu karışımı kullanacağım. Oklavamı elime aldım, başladım açmaya. Size sadece birer beze göstereceğim. Hem baklavadan hem börekten size sıkmamak adına. Çok kolay açılan bir hamurdur. Eğer ununuz da iyi ise arasına bol unlu nişasta karışımını serpin ve kendinize doğru çekerek hamuru açmaya başlayın. Hamuru sıkı olarak sarın ve baştan başladığınız zaman, açmaya başladığınız zaman kendinize çeke çeke sarın. Böylece hamur çok fazla elinizi üzerinde gezdirmeden saniyeler içinde açılmaya başlayacaktır. Hamurumun inceliği bu şekilde, gayet güzel. Böreklik, yufka için güzel. Şimdi daha da incesini baklavalık için açacağım. Öncelikle oklavamı aldım ve büzdüm. Bu şekilde büzdükten sonra hiç merak etmeyin, yapışmaz. Şöyle çıkartıp kolayca açacağım. Güzelce nişasta unu kullandığınız için hiçbir şekilde yapışmaz, merak etmeyin. Ve görmüş olduğunuz bu kırışıklığı korumak için şöyle tekrar büzüştüreceğim. Kenarlarından şöyle bir pay vereceğim, üzerine kapatma payı ve ortalarına istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben bugün peynirli maydanozlu yaptım. Kıymalı patatesli de çok yakışır buna. İsterseniz börek harçlarını buraya linkini ekleyeyim. İstediğiniz börek harcını bu linkten seçerek yapabilirsiniz. Bütün börek harçlarını bir videoya topladığım videomun linkini buraya ekliyorum. Ters gördüğünüz gibi çevirip tekrar iki ucunu büzüştürüyorum. Buraları kesinlikle sert olmuyor. Finalde göstereceğim. Çıtır çıtır kıtır kıtır oluyor. Böreğimi şekillendirmek işte bu kadar kolay. Midye baklavanın aynı şeklini midye böreğe uyguladık. Tepsime tamamını dizdim. Geriye 4 tane bezem kaldı, baklavalık yapacağım. Bütün bezelerimi buraya kullandım. Şimdi üzerine bir sos hazırlayacağız. Bunu bu şekilde pişirirsek biraz kuru olur. O yüzden ne yapacağız? Tereyağı ve zeytinyağı karışımı var burada. Ilık. Üzerine 3 yemek kaşığı kadar, 4 yemek kaşığı kadar süt ilave ediyorum. Bir tane de yumurtanın sarısı, böyle renk vermesi ve lezzet vermesi için. Bu karışımın tamamını üzerine böyle boca ederek güzelce fırça yardımıyla aralarına girişecek şekilde sürüyorum. 175-180 derecede turbo ayarında ya da alt üst ayarda da olabilir. Kızarmaya gönderiyorum. Gördüğünüz gibi baklava için 4 tane bezem kaldı. Başlıyorum şimdi baklavalık yufkalarımı sadece nişasta kullanarak açmaya.
Yufka şeklinde büyütmeyi börekte gösterdim. Şimdi inceltmeyi göstereceğim. Bakın sarıyorum. Nişastanın da işte etkisi aslında burada. Hamuru kurutuyor bir taraftan. Kuruttuğu için hamur birbirine yapışmıyor. İlk seferde bol nişasta serpiyorum. Daha sonra neredeyse hiç nişasta serpmeden tamamen açtım. Açacağınız ortam rüzgarlı bir ortam olmasın. Aniden kurur ve çok yırtılmaya başlar o zaman. Çok fazla nişasta öbeğin içinde de açmayın. Nişastalar böyle parça parça hamurunuzu yırtarlar. Bir kere serptiğiniz zaman bakın bu şekilde tül gibi incecik açılacaktır. Baklavalık yufkamı açmayı tamamladım. Şimdi bunu burma baklava olarak yapacağım. Hepimizin hemen hemen hepimizin evinde olan dikdörtgen en büyük boy borcam için 4 tane beze yeterli geldi. Hamuru bıçak yardımıyla ortadan ikiye bölüyorum. Çok ince çekilmiş. Fındık olur, ceviz olur, fıstık olur artık evinizde ne varsa. İnce çekin çünkü burma baklavada sıkıştırdığımız için hamurumuzu yırtmasın. İlk başa ve en sona kuru yemişten koymuyorum. Gördüğünüz gibi sadece ortaya yine serptim ve kenarlarının kapaklarını ortaya doğru kapattım. Bu şekilde büzüp kolayca borcamıma diziyorum. Şimdi tekrar göstereceğim. Cevizin serptim, iki yanı kapattım. Ve en başa ve en sona ceviz koymadım. Bu şekilde etrafa dökülmeyecek. Cevizler fazladan yanmayacaklar tepsinin dibinde. Ve kolayca büzüyorum. Şeklini zaten koruyacaktır. Borcamıma aynen bu şekilde ilave ediyorum. Şimdi üzerine yağ gezdireceğim. Hepsini tamamladım. 175 gram kadar tereyağı, bir çay bardağı da sıvı yağını güzelce erittim ve ılık. Sıcak dökmeyin. Sıcak dökerseniz haşlanır. Soğutursanız da hamura işlemez. Bu şekilde yağlı varsa zamanınız yağlı olarak bekletirseniz de hamurunuz çıtır çıtır olur. Şimdi baklavayı yavaş yavaş pişireceğim. Önce aralarına tamamen girmesi için kesiyorum. Gördüğünüz gibi her tarafına güzelce yağ girmesi lazım. Yaklaşık bir 35-40 dakika boyunca fırında pişirdim. Şerbetini de hazırlayıp soğutuyorum bu arada. 2,5 şeker, 2 su, çeyrek de limon ocağa alacağım. Kaynayacak. Altını kısacağım. 8 dakika boyunca kaynatacağım ve hazır hale gelecek şerbetim. Geniş bir kaba aldım çabuk soğusun diye. Çünkü baklavam pişene kadar soğumuyor. Baklavanın da şöyle fırındaki görüntüsünü göstermek istiyorum size. Mutlaka yavaş yavaş pişmeli, içini ala ala pişmeli. O yağın içinde adeta kavrulmalı. Bu şekilde şerbeti yediği zaman ertesi güne kaldığı zaman hamurlaşma olmaz. Ertesi güne hamurlaşma olduğunu nasıl anlayacağız? Size videonun sonunda baklavanın ertesi günkü halini göstereceğim. Mis kokular eşliğinde böreğimi fırından çıkardım. Şöyle üzerine biraz tereyağı sürüyorum. Parlasın istedim görüntüsü hem de lezzetlensin istedim. Şekli muazzam oldu. Böyle bir tane bir tane alıyorsunuz bıçak kullanmadan tabakta şöyle şahane şahane duruyorlar. Bir tanesini keseceğim. Şöyle kalınlığını göstereceğim, inceliğini göstereceğim. Böyle bir hamur yığması olmuyor. Ağzınıza attığınız an ağzınızda dağılıp gidiyor. Nefis de böyle içindeki peynir hafif erimiş. Muhteşem oldu. O kadar güzel bir börek oldu ki tamam ben bunu yazdım artık. Bunun her türlüsünü denerim. Ve baklavamı fırından çıkardım. Baktınız gördünüz baklavanın dibinde hala yağ var. O yağı süzebilirsiniz baklavayı çıkardıktan sonra. Şimdi üzerine soğuttuğum şerbeti baklavayı çıkarttıktan 5-6 dakika sonra serpiyorum. Şimdi şöyle oda ısısına şerbeti getirdim. Baklavayı da fırından çıkarttım. 5-6 dakika boyunca beklettim. Kaynara kaynar vermiyoruz. Çünkü içinde süt var, yoğurt var. Hamur olsun istemiyoruz. O yüzden sıcak soğuk dengesini bu şekilde kuruyoruz. Bütün şerbeti ama bütün şerbeti çekiyor. Bir damla bile altında şerbet kalmayacaktır. Damlamayacaktır şerbeti. Antep baklavalarını arattırmayacaktır görüntüsü. Lezzeti de aynı ev baklavası tadında tabii. Şimdi şöyle bir tabağa alacağım. Ertesi günkü hali. Bakın tekrar söylüyorum. Bu ertesi günkü hali hala çıtır çıtır. Hala içi böyle hani bazen görüyorum baklavalarda hamur oluyor. Şimdi size içini deşe deşe göstereceğim benim tabirimle. Çıtır çıtır ağızda dağılan lezzetli mi lezzetli ev baklavası. Burma baklavamız hazır. Böreğimiz hazır.
İnşallah sizler de bu lezzetli tarifleri denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.